Gumball evreni komik ve absürt hikayelerle bilinir. Ama 7. sezon 3. bölümü Gumball ve Darwin'in ilişkisine daha yakından bakıyor ve şaşırtıcı bir konuya da gündeme getiriyor. Bağımlılık. Bu bölümde onların neredeyse yapışık ikizler gibi olan bağı aslında ne anlama geliyor? Bu sadece bir şaka mı yoksa daha derin bir mesaj mı var? Hadi beraber bu gizemli yolculuğa çıkalım ve internetin Gumball hayranlarının ortaya attığı teorilerle bir göz atalım. Projesine göre Gumball diziyi daha iyi hale getirebilmek için var olan hata gördüğü şeyleri yok edecek bir yapay zekadır aslında. Gumball ve Darwin arasındaki bu aşırı bağımlılık boşluk tarafından bir hata olarak görülmüş ve bu yüzden onları ayırarak durumu düzeltmeye çalışmış olabilir. Ancak karakterler üzerindeki bu travmatik etki boşluğun eylemlerinin her zaman iyi sonuçlar doğurmadığını da göstermekte. Orijinal dizinin finalindeki boşluk sorununa da değinmeyi ve karakter gelişimine odaklanmayı amaçlıyor. Bir boşluk teorisine göre ise boşluk dizi bağımlılığın bir sorun olduğunu ancak tamamen ayrılık yerine daha sağlıklı bir denge bulmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Gumball 7. sezon 3. bölüm komik olayların ardından bağımlılık, bireysellik ve ilişkilerin derinliği üzerinde dönüştürülüyor. Gumball'ın Darwin'e olan bu aşırı bağımlılığı birçok insanın yaşadığı benzer durumları da yansıtıyor. Yeni seri The Wonderful Weir of the Gumball karakterlerin gelişimine odaklanacak olması, Gumball ve Darwin'in bu bağımlılıkla nasıl başa çıkacaklarını ve daha olgun bireyler olarak nasıl büyüyeceklerini merakla beklememize neden oluyor. Kafanız çok karışmadan olayları daha iyi anlatabilmek için videoya devam edelim. Hikaye anne Nicole'in Gumball ve Darwin'in çok fazla kaynaştığını fark etmesiyle başlıyor. O kadar ki birbirlerinin nefesini emip karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayabilirler diye bir espri de yapıyorlar. Bu yüzden ikilinin kendi bireysel benliklerini geliştirmeleri için ayrı odalarda kalmaları gerektiğine karar verilir. Darwin apar topar balık temalı bir bodruma tıkıştırılır ve burada yaşaması için zaman verilir. Ancak bu ayrılık özellikle Gumball için çok zordur. Anais bu planın sadece 24 saatten bile uzun sürmeyeceğine annesiyle iddiaya girer ve aslında ilerleyen süreçlerde haklı çıkar. Ama nasıl? İlk öncelikle şunu belirtmekte fayda var dostlar. Bakın, her zaman Gumball'ın yaptığı çizgi filmlerin muhakkak manası olur bölümlerinin ve bir şey etki ettiklerini görürüz. Şunu size söylemek istiyorum. Muhakkak kız arkadaşınızla ilişki yaşamışsınızdır. Böyle eğer size de ondan ayrı kaldığınız zaman, konuşamadığınız zaman veyahut da böyle özlediğiniz zaman eğer agresifleşiyorsanız ve sürekli olarak onunla bir konuşma ihtiyacı duyuyorsanız, bu çizgi filmde anlatılanların aynısını daha doğrusu yaşıyorsanız bilin ki birazdan sizlerin nedenini söylediğim olay ve psikolojik açıdan ki bilinç altınızdaki var olan şeyi söyleyeceğim. Ancak videoya devam etmeden önce eğer şuraya kadar izlediysen kesinlikle videoyu beğenmişsindir dostum. Lütfen senden ricam, eğer telefondan izliyorsan Hyper desteğine basabilir, beğenebilir, yorum yapabilir ve en önemlisi sorular için Discord sunucuma gelebilirsin. Katıl üyelerine teşekkür eder. Daha fazla video için beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Gumball 7. sezon 3. bölümünün asıl hikayesine hoş geldin. Gumball'ın mücadelesi. Ayrılık gecesi Gumball uyuyamaz ve sürekli Darwin'i arar. Onun nefes alması gibi sıradan şeyleri bile özlediğini söyler. Bu arada bu kısım bir kız arkadaşımla yaptığım konuşmayı hatırlattı bana. Neyse devam edelim. Birlikte sanal oyunlar oynuyormuş gibi yaparak bağlarını korumaya çalışırlar. Ancak Gumball'ın bağlılığı zamanla daha da kötüleşir. Darwin'i yüzlerce kez arar. Gumball ise uyumayıp Darwin'e onun ölü balık solungaçlarından onun bir minyatürünü yaptığını söyler. Ve bu sebeple de bu Gumball'ın ne kadar takıntılı bir hale geldiğini de gösterir. İkili daha sonra eski Panda Party Town sohbet odalarına girerler. Gumball burada Darwin'in Tobias ile aldattığını düşünerek kıskançlık krizine girer. Bu sahne Gumball'ın bağımlılığının ne kadar toksit hale geldiğini, onu paranoyakça yanlış yorumlamalara ittiğini de ortaya çıkarır. Oysa ki Darwin, Tobias ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Gumball için kendi odasında özel bir yer yapmaya çalışmaktadır. Fakat sohbet odasında bir kişi daha vardır. Peter Panda. Bu karakterin web sitesinin
3 yıldır terk edilmiş olduğunu ve büyümeyi reddeden bir çocuk olduğunu söyler. Sonrasında Bamboo Dude 97 takma adıyla Leonardo Daniels olarak ortaya çıkar ve o en iyi arkadaşının kendisini terk ettiğini söyler. Bu karakter Gumball'ın yalnızlık ve terk edilme korkularına ayna tutar. Teorilere gelecek olursa ise Repentance ve yeni sezonun anlamı. Peki bu bölümde sadece bir komedi mi? Reddit'teki tartışmalar ise bunun aksini söylüyor. Bu bölümün Gumball'ın Darwin'e olan kodendansını yani sağlıksız bağımlılığını gösteriyor ve belirtiyor. Bazılarına göre ise Gumball'ın Darwin'e daha çok ihtiyacı var ve dizinin bu toksit ilişkiyi esprili bir dille ele alması dikkat çekici. Gumball'ın evde kaos yaratması ve hatta Darwin'le ömür boyu hapis cezası almayı istemesi bağımlılığının ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Bölümde The Wonderful Weird World of Gumball adlı yeni serinin bir parçası olarak orijinal dizinin finalindeki boşluk sorununa da değinmeyi ve karakter gelişimine odaklanmayı amaçlıyor. Popüler bir boşluk teorisine göre ise boşluk diziyi daha iyi hale getirmek için var olan ve hata gördüğü şeyleri yok eden bir yapay zekadır. Gumball ve Darwin arasındaki bu aşırı bağımlılık boşluk tarafından bir hata olarak görülmüş ve bu yüzden onları ayırarak durumu düzeltmeye çalışmış olabilir. Ancak karakter üzerindeki bir travmatik etki boşlukun eylemlerinin her zaman iyi sonuçlar doğurmadığını da göstermekte. Suça bakacak olursak büyüme ve kardeşlik bağını vurgulamakta. Bölümün sonunda Darwin ve Gumball'ın yanlış anlaşılmaları çözülür. Gumball'ın yıkıcı eylemlerine rağmen polisin araya girmesi ve Peter Panda'nın hikayesiyle birlikte ikilinin tekrar aynı odada kalmasına izin verilir. Bağımlılığın bir sorun olduğunu ancak tamamen ayrılık yerine daha sağlıklı bir denge bulmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Gumball 7. sezon 3. bölüm komik olayların ardından bağımlılık, bireysellik ve ilişkilerin derinliği üzerinde dönüştürülüyor. Gumball'ın Darwin'e olan bu aşırı bağımlılığı birçok insanın yaşadığı benzer durumları da yansıtıyor. Yeni seri The Wonderful Weird of the Gumball karakterlerin gelişimine odaklanacak olması, Gumball ve Darwin'in bu bağımlılıkla nasıl başa çıkacaklarını ve daha olgun bireyler olarak nasıl büyüyeceklerini merakla beklememize neden oluyor. Evet dostlar, 3. bölümünde incelemesine ve özetine de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler bu hikaye ve bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklediğiniz gibi çıktı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.